Arkadaşlar merhaba. Domates verimini %100, %200 artırmak. Biz 3 kata yakın verim alıyoruz. Çok basit. Şimdi her domatesimizde domates var. Veriyor. Üstten çiçek açıyor. Çiçekler boş olmuyor. Kesinlikle tutuyor. Nedir bunun yöntemi? Şimdi domates dikiyoruz. Diktikten sonra pet şişeyle diktik biz. Senelerdir ben böyle yapıyorum. Videolarımızda var. Sudan %90 tasarruf sağlıyor ve domates sağlıklı yetişiyor bununla. Domatesi diktik fideden. 15-20 santim oldu. Suyu keseceğiz. Ve çapalayacağız. Kökleri derinlere gidecek, geniş alana yayılacak. Ne zaman çiçek açtı böyle? Çiçeğini açtığı zaman, evet burada çiçek açmış. Ve domatesleri görünce ikinci suyunu vereceğiz. Arkasından eğer toprağı sularken salma sulama ile veya dibinden suluyorsak toprakta kaymak tabaka oluşur. Toprak sertleşir. Bunu hemen çapalayacağız. Bu şekilde. 2 gün önce yağmur yağdı. Ben şişeden veriyorum suyu. Ve toprak sertleşti. Kaymak tabaka oluşturdu. Hemen çapaladım. Çapaladığımız zaman ne oluyor? Toprak hava alıyor. Kökler rahatlıyor, çalışıyor. Eğer toprak hava almazsa, kökler çalışmazsa domateste verim düşüklüğü olur. Çiçek açmaz. Açsa da vermez. Verim kaybı olur. Toprak hava alıyor. Ayrıca su kaybını da önlüyoruz. Bunda da çatlaklar oluşur. Mutlaka çatlak oluşur. Bu da su kaybına neden olur. Köklerin gelişimini engeller. Gördüğünüz gibi burada domates var. Bakın üste doğru gidiyor. Daha üste gidiyor. Daha üstlere gidiyor ve çiçekler var. Bunu bahçenizde yetiştiriyorsanız, ticari amaçlı değilse, 1-2 seferde toplamak zorunda değilseniz, domateste budama ben hiç yapmıyorum. Sebebi şu. Bakın bu domatesler var. Üstte var. Çiçek böyle devam ediyor. Budama yaptığınız zaman 1 veya 2 sefer domates topluyoruz veya 3 sefer bilemediniz. Yapmayınca ne oluyor? Domates ana gövdesinden, yan dallardan çiçek açıyor ve yıl sonuna kadar domates veriyor. Aralık ayında don olana kadar domates veriyor. Yani doğal haline bırakıyoruz. İlaçlama yapmıyorum. Ve bunun sebebi ne? Şimdi ilaçlama yaptığımız zaman zararlı böceklerin yanında faydalıları da hepsini öldürüyoruz. Yok oluyor. Tozlaşmayı ne sağlayacak? Rüzgar, ama bu %100 garanti değil. Bunu yapmadığım için, ilaçlama yapmadığım için domateslerimizde tüm çiçekler tutuyor. Boş çiçek yok. Hepsi tutuyor. Arılar geliyor, böcekler geliyor. Hepsi geliyor ama bunlar yararlı olanlar. Domatese suyu az vermek gerek. Çok verirsek balçık gibi olur toprak. Kökler çalışmaz. Çalışmayınca ne olur? Domates sararır. Domates veriminde düşük olur. Çiçek açar ama tutmaz. Tutan domates de çürür. Çünkü topraktan yeterli besini alamaz. Bunlarda gübre kullanmıyorum ben. Toprağımız bu şekilde otlu. Bu otları dikimden 20-30 gün önce alt üst ediyorum. 35-40 santimden bel ile altta kalıyor, toplar çürüyor ve altta kalıyor, otlar çürüyor ve gübre oluyor. En iyi gübre bu. Bu şekilde domates verimini
2-3 katına, 3 katında üzerine çıkarıyoruz. Basit yöntem. Suyu yeterli kadar vereceğiz. Nasıl anlayacağız bunu? Yapraklar çok koyu yeşil olmuşsa veya büzüşüyorsa su vermek gerek. Toprak suladığımız zaman kaymak tabaka oluşturuyorsa veya sertse bunu çapalamak gerek. Hepsi bu. Biberlerimiz de aynı şekilde buraya veriyor. Onları da çapaladık. Arkada fasulyemiz var. Onlar da aynı şekilde veriyor. Patlıcanlarımız var. Onlar da aynı şekilde veriyor. Bu yöntemi hepsinde uyguluyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.